Herkese merhaba. Bu Excel videosunda Excel'de kamera özelliğini göstereceğim. Ee, Öncelikle kamera özelliği yani menülerde bulmanız biraz zor olabilir. O yüzden şöyle göstereceğim size. Benim şurada hızlı araç çubuğu var. Bakın ben buraya daha önce şu kısma eklemiştim bunu. Eğer sizde yoksa nasıl ekleneceğini önce göstereyim. Şurada bakın hızlı erişim araç çubuğunu özelleştir diye bir şey var. Buraya geliyorsunuz. Diğer komutlara geliyorsunuz. Burada genelde popüler komutlar açık olur. Siz tüm komutları seçip eğer Türkçe Excel kullanıyorsanız buraya kamera yazıyorsunuz. Kamera. Pardon. Bakın burada kamera çıkıyor. Bunu ekle diyorsunuz. Bu kısma ekleniyor. Bu kısım benim daha önce eklediğim hızlı erişim araç çubuğu. O da şuradadır. Yani isterseniz bunun üstünde de gözükebilir. Onu siz ayarlayabiliyorsunuz. Ben bu şekilde kullanmayı seviyorum. Evet, şimdi bunu eklediniz. Kamera özelliği ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Mesela bu tablomuz satış bilgi tablosu bu. Burada satış miktarı ve satış fiyatına göre satış tutarı hesaplanıyor F sütununda. Bu da işte kamera özelliğiyle yaptım bunu. Zaten ben baştan yapacağım şimdi, merak etmeyin. Bunları sileceğim. Şöyle özet olarak ne işe yaradığını anlatıyorum sadece. Şimdi satış bilgi tablomda diyelim ki satış miktarı 80 değil 100 oldu. Bakın şuraya dikkat edin şimdi. Omega yazılım AŞ mesela şurada. Toplam satış tutarı var burada bakın. Bakın burası da değişti. 100 değil de 1000 yapalım, daha değişik olsun. Evet bakın burası değişti. Mesela şurası 150 oldu diyelim ki. Bakın burası tablo değişiyor. Yani bir nevi canlı başka bir Excel sayfasına veya şurada da göstereceğim başka bir dosyadan da olabilir. Başka bir Excel sayfasına veyahut da başka bir Excel dosyasına canlı bağlantı gibi oluşturuyor. Sürekli gidip ben o işte o dosyaya gideyim, o sayfasına bakayım demiyorsunuz. Onun bir ekran görüntüsünü alıyorsunuz mesela. Ben öyle yaptım. Şunun ekran görüntüsünü aldım. Sürekli bu sayfaya gidip güncellenen bilgilere bakmama gerek yok. Ben aynı sayfadayken bunlar değiştikçe görebiliyorum mesela. Bunda 150 yapalım bakın. Buradan bu değişti. Şimdi bunu sileyim. Bunu nasıl yapıldığını göstereceğim önce. Sonra da en sonda farklı bir dosyadan nasıl yaparız onu göstereceğim. Onu da şöyle sileyim. Şimdi özet bilgi tablom var burada. Özet bilgi tablomda buradaki firma ismi ve satış tutarlarını toplam olarak görebiliyorum. Burada e-topla formülü kullandım. E-topla formülü neydi? Tek bir şarta bağlı olarak tablolardaki verileri, istediğimiz sütundaki verileri toplama yapıyordu. Bakın burada neye göre toplam aldırmışız? Satış bilgi tablosundaki aralığımız CC aralığı, yani firma ismine göre. Firma ismine göre toplam aldırmışız. Nereye aldırmışız? Şurada formülü incelersek toplam aralığı da FF sütunu, yani toplam satış tutarı. Bu kriterlere uygun firma ismine göre burada bütün toplam satış tutarlarını görüyoruz. Burada da grafik çizdik. O kadar önemli değil. Yani onu yapsanız da olur, yapmasanız da olur. Burada da topla formülünün açıklaması var zaten. Şimdi ben ne yapıyorum? Burayı seçiyorum önce bakın. Seçtim. Demin videonun başında size gösterdiğim gibi siz de kamerayı hızlı erişim araç çubuğuna eklerseniz önce seçeceksiniz. Yalnız buraya dikkat. Önce bunu işaretleyip yapmayın. Önce görmek istediğiniz, canlı görüntüsünü almak istediğiniz alanı seçin. Veri aralığını. Daha sonra kameraya basın. Kameraya bastık. Şimdi satış bilgi tabloma gidiyorum. Ve tıkladım tekrar. Buraya getirdim. Ne yaptım ben şimdi?
Sürekli gideceğim, burası güncellenince bu sayfaya gidip bakayım derdim yok artık. Bakın şimdi. Şunu biraz daha büyüteyim hatta. Evet. Fazla büyük oldu. Tam ekrana sığmadı ama şöyle yapayım. Evet. Şimdi tekrar şunu değiştirelim mesela. Bakın şurada 3. satırda dikkat edin. Rakam değişecek. Bunu 23 değil de 125 yapayım mesela. Bakın rakam değişti. 412 603 oldu. Veyahut da satış fiyatını 29 değil de 50 yapayım mesela. Gitti değişti. İstanbul nakliyat. 100 yapayım. Bakın gitti değişti. Yani ben şimdi bu değişince gidip bu sayfaya bakmama gerek yok. Yani bu şekilde. Bir nevi canlı başka bir dosyaya, başka bir Excel sayfasına bağlantı oluşturuyor. Canlı bir görüntü oluşturuyor açıkçası kamera özelliği. Bence faydalı bir özellik. Verimlilik ve hız açısından. Şimdi bunu farklı dosyadan nasıl yaparız onu göstereyim. Daha önce eğitimlerde kullandığım bir pivot eğitimle ilgili kullandığım bir dosya vardı şurada. Mesela bu diyelim ki bu verileri de görmek istiyorum. Şu anda ilişkisel olarak çok bağlantılı değil bu birbiriyle ama ben örnek olsun diye gösteriyorum. Mesela şurayı seçiyorum tekrar bakın şurayı. Görmek istediğim alanı seçtim. Kamera özelliğine tıkladım. Şimdi kendi sayfama geldim. Farklı bir dosya. Farklı bir Excel dosyasındayım şu anda. Tekrar bastım bakın buraya. Evet. Geldi. Şimdi farklı bir dosyadan bir görüntü aldım. Bak o dosyaya tekrar geliyorum mesela. Şimdi bakın burada sağlık seçili. Burada da sağlık seçili. Şimdi bu farklı bir dosyadayım ben. Diyelim ki şunu seçtik. İncelemeyi seçtik. Bakın buradaki veriler değişti. Bakın aynı değişen veriler bu sayfama da geldi. Aynı şekilde. Mesela iş ekonomiyi seçtim. Bakın veriler değişti. 2 milyon 056 681 oldu. Aynı şekilde bakın farklı bir Excel dosyasında da aynı anda simultane olarak aynı anda o veriler de buraya güncellenmiş oluyor. Yani sürekli işte farklı dosyalara gideyim, o bilgiye bakayım derdinden sizi bir nevi kurtarmış oluyor. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi akşamlar.